Herkese merhaba. Bugün kepçe kulakla ilgili merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Halk arasında kepçe kulak olarak da bilinen belirgin kulak deformitesi doğuştan gelen bir kulak deformitesidir. Kepçe kulağın 3 komponenti vardır. Kulağın kafayla yaptığı açı kepçe kulaklarda büyür. Bununla beraber konka kıkırdağı dediğimiz kulağın iç kavsinde yer alan kıkırdak büyüyebilir ve en belirgin özelliği olan kulağın içerisinde bulunan anterix dediğimiz kıvrımın yokluğu, yani kulağın tamamen kepçesinin dışarı doğru olması durumu da yine bu komponentlerden bir tanesidir. Kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatlarında bu komponentlerin varlığına göre bir ameliyat planı yapılarak bütün var olan bozukluklar düzeltilmeye çalışılır. Kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatları 6 yaş itibariyle her yaşta yapılabilir. Özellikle erken yaşta yapılan ameliyatların başarısı çok daha yüksektir ve kulağın tekrardan kepçe haline gelmesi, yani deformitenin tekrarlama ihtimali çok düşük. Bu durumdan dolayı özellikle 6 yaş sonrasında okul öncesi dönemde yapılması önerilmektedir. Çocukluk çağında yapılan kepçe kulak ameliyatları çoğunlukla genel anestezi altında yapıldığı için ameliyat öncesinde bir genel anesteziye hazırlık safhası vardır. Burada kan testleriyle ve muayeneyle hasta anestezi tarafından değerlendirilerek anestezi uygunluğu tespit edilir ve anestezi uygun olan hastalar ameliyat edilebilmektedir. Erişkin yaşta yapılan kepçe kulak düzeltilmesinde ise genellikle lokal anestezi ile yapılan ameliyatlar tercih edildiği için ameliyat öncesi bir hazırlık dönemi bu yaş grubunda gerekmemektedir. Ameliyat yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Ameliyat esnasında yapılan lokal anesteziklerden dolayı ameliyat sonrası 3-4 saate kadar ciddi bir ağrı beklenmez. Sonrasında oluşacak ağrı genellikle sıradan ağrı kesicilerle rahatlıkla giderilebilmektedir. Eğer ameliyat sonrasında aşırı ağrı oluşmuşsa bunun en büyük sebebi ameliyatta yapılan pansumanın kulak ve başı sıkmasıdır. Pansuman genişletilerek ağrılar rahatlatılabilir. Ameliyat sonrası birinci gün hastanın pansumanları açılarak kulak kremlenir ve gazlı bez ve bir saç bandanasıyla veya bir kulak korsesiyle kulak kapatılır. Bu korse veya bandana ameliyat sonrasındaki 3 hafta sürekli, sonrasındaki 3 haftada sadece gece kullanılacak şekilde hastaya da tavsiyede bulunur. Hastaların özellikle ilk birkaç gün dinlenmesini öneririz. Bu birkaç günlük süreçte 2 yastıkla biraz daha dik yatabilir. Bu ödemin hızlıca gitmesi açısından pozitif olarak bir etki sağlar. Ameliyat sonrası dönemde hastalarımızın ağrı kesici ve beraberinde antibiyotik kullanmasını öneririz. Bir haftalık antibiyotik tedavisi yeterli olabilmektedir. Kepçe kulak ameliyatlarından sonra özel bir pansuman yoktur. Kulak arkasındaki dikişlere günlük krem sürülmesi yeterli olmaktadır. Genellikle eriyen dikişler kullanıldığı için de ameliyat sonrasında dikiş alımı gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatları dış kulak yolunu, iç kulak yolunu, kulak zarını veya diğer işitmeyle alakalı kulak komponentlerini herhangi bir şekilde etkilemediği, içermediği veya zarar vermediği için ameliyatlardan sonra işitme kaybı olma ihtimali yoktur. Kepçe kulak ameliyatlarından sonra hangi yaşta olursa olsun kesik kulak arkası bölgeye yapıldığı için dışarıdan görünecek bir bölgede iz kalmamaktadır. Eğer hastanın genetik olarak iz yatkınlığı varsa, kabararak iyileşen bir iz yatkınlığı varsa bu durumda o bölgede bir kabarık iz görebiliriz. Bu da belli ilaçlar ve işlemlerle tedavi edilerek yine iz azaltılabilir veya görünmeyecek hale getirilebilir. Kepçe kulak ameliyatları sonrasında eğer mevcut olan bütün komponentler düzeltildiyse kulağın eski haline dönme ihtimali çok düşüktür. Çocukluk çağında yapılan ameliyatlarda bu oran neredeyse sıfırken erişkin yaşta da %50'nin çok altındadır. Ameliyat sonrasında kulak yaklaşık 1 ay kadar şiş kalabilmektedir. Ortalama 3 ay ile 6 ay arasında da sonuç tamamen oturur ve nihai sonucu görmüş oluruz. Bu videomuzda kepçe kulak deformitesi ile alakalı sık sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim.